Herkese selamlar dostlar. Uzun bir yerden sonra sonunda sahalara geri döndük. Şimdi biz aslında yola Aziz Paul yolunu yürümek için çıkmıştık. Fakat bir durum aksilikler oldu. Ben şimdi Aksu'da indim. Herge Antik Kenti'ne gideceğim sanırım. Yaklaşık buradan 2 kilometre. Oraya yürüyeceğim. Sonra oradan yürüyüş başlıyor. Vakit kaybetmeden hemen yürüyüşe başladım. Google'da kapalı yazıyordu. Ben bir uğrayayım dedim. Hani normal en azından kapıdan falan görün, bahçesini görün diye. Ama şaşırtıcı bir şekilde geldiğinde açık dediler. İnsanlar da içeri giriyordu. Saat 9'a kadar açıkmış. İlk defa Google beni yanılttı yani. Niye öyle oldu anlamadım. Bayram dolayısıyla olabilir belki de bayram. Tam da resmi tatil belki sanlarca. Artık öyle mi oldu bilmiyorum yani. Gördüğünüz gibi antik kent. Böyle. Yani ben bu antik kentleri çok seviyorum. Daha önce ilk yolunda da karşılaşmıştık. Fellos, Antifellos olsun. Ondan sonra birkaç tane daha antik kent vardı yol üstünde. Buraları gezmek gerçekten keyifli. Şimdi hızlı bir tur atalım. Yolumuz normalde sol tarafta kalıyor. Yola başlamadan önce son bir buraya hızlıca turlayıp yola başlayalım. Geriye böyle taşlar kalsa da taş sütunlar. Kuleler kalmış. Gördüğünüz gibi. Şurası sanırım antik kentin girişiymiş. Hani o eski zamanlarda. Zaten şeyde de gördük, makette de gördüğümüz gibi. Ama restorasyon ve kazı işlemleri sanırım devam ediyor. Bu arada küçük bir bilgi de vereyim. Ben müze kartımı evde unutmuştum fakat müze kartımı daha önceden müze uygulamasını tanıttığım için telefonumdan QR kodu okutup geçtim. Eğer siz de böyle yaparsanız müze kartınız olmasa bile müzeleri gezebilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi buranın tarihini biraz gelmeden önce okudum aslında. Ama size de yalan yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden aklımda kalan bazı şeyleri aktaracağım. Sur duvarlarını tabii ki çevreden gelen saldırıları engellemek için yapıyorlar bildiğiniz gibi. Burada iç kısımlarda daha çok işte alışverişin yapıldığı, ticaretin yapıldığı küçük yerler bulunuyor. Küçük dükkanlar bulunuyor. Öyle diyeyim size. Burası ana cadde olarak geçiyormuş. Gördüğünüz gibi yani bu yolların yapılış amacı işte o zaman atlı arabaların vesaire daha hızlı yol alabilmesi için ya da orduların daha hızlı gidebilmesi için güzel yollar yapılmış. Yani şu an her ne kadar yürümekte zorlansam da burası o zaman bence otobanıymış yani. Tabii ki şu taşlardan yol yapmak kolay bir şey değil yani. Şu yukarıda seyir terası varmış. Şurası galiba manzara müthişti sanırım orada. Abi acayip bir sütun şöleni var şu an burada. Yani her yer sütun. Bu kadar uzun mermerleri, taşları nereden buldular bilmiyorum yani. Bakar mısınız? Tabii çoğu çatlamış ama hala ayakta olanlar var. Burası büyük ihtimal çeşmeymiş ya. Baksanıza şuradan su falan aktığını düşünsenize çok süper olmaz mı? Yalnız çantayı işe bıraksaydım iyi olurdu ya. Bununla yukarılara çıkmak biraz zor olacak. Ama alışkınız biz. Daha çok yol yürüyeceğiz. Aslında çeşme burasıymış. Şu sol taraftaki eski hali. Milattan sonra 117. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Çeşme şu anca burası kalmış yani. 2 katlıymış ama tek katı kalmış. Diğer taraf zafer takısıymış. Şunlar yanlış bilmiyorsam su sistemleri hani günümüzdeki borular gibi düşünebilirsiniz. Zamanında işte çeşme olmadığı için hani her evin mesela şu an çeşmesi var ama o zaman herhalde bir çeşme olmadığı için gelen ana su kaynağı böyle ana merkezlere toplanıyormuş ve böyle işte duş alınan yerlerde, spor salonlarında veya işte zenginlerin evlerinde toplanıyormuş ana kaynaklar. Oradan da alınıyormuş. Oradan kullanabiliyorsunuz. Suyu yanınıza alabiliyorsunuz. Şu çok ilginç ya. Sanki bu bir hani bizde tava var ya onun antik versiyonu gibi. Çok hoş. Acaba ne oynuyorlarmış? Merak ettim. Bilen varsa yorumlara yazsın mutlaka. Bunlar kargı sanırım bu. Neyin yapıldığı sazlar. Ahşaptan. Etrafta bayağı var. Geldiğimiz yol şöyleydi. Yalnız yol çok hoş değil mi ya? Şuraya baksanıza. Sanki gizli bir yere gideceğiz gibi. Seyir terası sanırım. Burası daha ileride yol gidiyor ama önce bir şuranın manzarasına bakalım. Ondan sonra ileriye bakarız.
Şurası havalimanı mı bilmiyorum. Bir kule gibi bir şey var. Havalimanına yakındık zaten. Şurası bir tık yukarı çıktık. Şurası amfiteyatro, şu bölüm. Şurası zaten ana yol. Böyle bir kent arkadaşlar. Yaşamak ister miydiniz burada? Az önce tam şurada bir yılan gördüm. O yüzden böyle yukarı doğru çıkarken dikkat edin. Yani normal ses çıkarın falan. Burada çok güzel bir şey kaçmış. Biliyorsunuz dostlar, bu yürüdüğüm yolların çoğu zaten Kültür Rotaları Derneği'nin sitesinde var bu yollar. Hangi işte Aziz Paul yolu olsun, Lik yolu, Karayolu vesaire daha bir sürü yol var. Oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca kitapları da mevcut. Rehber kitapları da alıp gelmeden önce okursanız, şimdi mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Daha güzel oluyor. Ben gelmeden okudum bir kısmını. Tabi bitiremedim. Ama başlamakta bitirmenin yarısıdır diyelim. O yüzden şimdi gezince böyle daha anlamlı oluyor benim için. Şu kısım yere mozaikler düzenmiş. Hala korunmuş yani. Gerçekten çok güzel. İngilizce gym diyor da salon diye. Spor salonu diye. Ta o zamandan geliyor. Latince'den geliyor. Gimnazyum yani. Spor akademisi yani egzersizin yapıldığı yer. Güneş şimdi batmak üzere. Gerçekten çok güzel manzara var. Bakın gördüğünüz gibi bütün şehir dolaşıyor. Şunlar kilden yapılmış sanırım bunlar. Ama tabii arada kopukluk olmuş yani zamanla. Şunların hepsi böyle küçük bir ev ya da iş yeri gibiymiş gibi böyle. Geliyor bana ama. Gördüğünüz gibi yazılar da hala duruyor. Şuralarda gerçekten ne yazdığını çok merak ediyorum. Burada da var. Bunları gerçekten tek tek aslında saklamak lazım bence. Saat 7'ye geliyor. Benim bir an önce buradan çıkıp kamp yeri bulmam lazım. Dediğim gibi şurada daha korunaklı kalmış. Sanki arkalarında da bir şey varmış da, kubbeli bir yapı varmış da yıkılmış gibi duruyor. Hatta daha böyle bir kısım var ama bu kısım tabii ki ziyarete kapalıymış. Abi adamların yaptığı sistem bakın, 2000 yıl önce böyle bir sistem yapmışlar. Bizim ustalar hala daha bir suyu şöyle oluğa akıtamıyorlar yani. Hala o sıkıntı var yani. O kadar basit şeyler yapamıyorlar. Adamlar o zamanki teknolojiyle bunları yapmış yani. Düşünsenize şunlara bakın yani. Ki deprem vesaire, işte bu savaşlar vesaire olmasa eminim çoğu yer hala ayakta kalacaktı yani. Ki o zaman ne çimento var ne bir şey var yani. Ne alet edevat var yani. Hepsi elle yapılıyor bunlar. Tabii ki işini düzgün yapan ustalara lafımız yok yani. Onlar kendilerini biliyor zaten. Bu arada görüntü kalitesi veya ses kalitesi nasıl dostlar? Altta yorumlara yazın. Ben de ona göre ya GoPro alabilirim ya da farklı bir kamera geçiş yapabiliriz. Ben size daha güzel görüntüler çekmek istiyorum. Hem de bu alanı daha güzel görün istiyorum. Belime bir ağrı saplandı. Bak, çantayı bıraktım buraya. Böyle yürüyeyim, biraz dinleneyim. Şurası nasıl ayakta kalmış ya? Sanki yıkılacak gibi böyle. O yüzden tam yakından geçmiyor sütunlarında. Bunlar granite benziyor ama. Mermer değil de. Şu alt tarafı mermer, üst tarafları granit gibi. Şu belime L5 L6 diyormuşum. Bilmiyorum kaça ama şu omurumu tam şöyle, nasıl diyeyim, şu arka bölgeme bir ağrı girdi. Şöyle yürümekte bile zorlanıyorum. Sabah hiçbir şey yoktu ama önden bir ters hareket mi yaptım tam anlamadım. Şöyle yürürken bile hafiften zorluyor, ağrı yapıyor. Daha buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağız bakalım, bayağı da yürüdük. Müzenin girişine bayağı var. Şu yolu çantayla geri yürümem lazım. Aslında bizim yürüyeceğimiz yol şu sol taraftan paralel olarak buraya gidiyor ama buradan çıkışı var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi riske de atmak istemiyorum. Yoksa yani aslında paralel yürüyoruz şu an. Aziz Paul yoluna doğru yürüyoruz.
Aslında gelmeden tabi bir ay önceden ben hazırlıklara başladım. Hani hem yürüyüş olsun hem kamp eşyalarım olsun, onların yani vücudu ısındırmaya başladım. Eşyalarımı hazırladım. Böyle bir şey beklemiyordum ama işte insanın sağlığı ne olacağı belli olmuyor aniden. Bir kramp giriyor. Son 1-2 haftada zaten bir haftadır çok şey yapamadım. Egzersiz falan yapamadım. O yüzden de yani yavaş yavaş ısındırmak lazım vücudu her zaman. Buralar göçmüş dostlar. Taşlar kalmış ama bayağı büyük taşlar. Aslında şu gördüğünüz kemerli yapılar, bunlar bile yanlış bilmiyorsam o zamanlar yeni bulunmuş, yani eskiden bu tarz bir mimari yokmuş. Ama gerçekten de hoş duruyor yani. Biraz dinlendim. Şimdi tamamen geçmedi, ufak bir ağrı var yine. Ama en azından buradan çıkıp yani bir yola başlamak istiyorum. En azından bugün yola başlayayım artık. Çünkü artık iznim bitecek ve dönmek zorunda kalacağım. O yüzden kamp alanına gitmek istiyorum. Buranın bitki örtüsü ve hayvanlar gerçekten farklı. Canlılar var. Şurada çok küçük bir kuş var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaşayım. Çok tatlı bir kuş. Buranın doğasına bayılıyorum ya. Çünkü burada saklı kent var mesela. Orada hem kayak yapabiliyorsunuz bildiğim. Geyik Bayırı'nda tırmanış yapabiliyorsunuz burada. Yüzebiliyorsunuz sahilde. Efsane bir yer ya burası. Ya burada yani gerçekten ya Muğla'da ya da burada yaşamak isterim yani. O kadar çok tarih eser var ki şurası mesela, şu taşı bile çıkarmamışlar. Hala şurada toprak altında kısımlar var. Gördüğünüz gibi. Yani bir de kazılsa daha neler çıkacak yani. Yalnız buraya gelecekseniz ya sabah erken vakitte ya da akşam geç vakitte gelin. Yani akşam öğleden sonra gelin. Çünkü benim öğlen vakitlerinde çok sıcak oluyor. Özellikle yaz aylarında. Hatta Nisan ayında olmama rağmen bayağı sıcaktı yani öyle. Gördüğünüz gibi burası da kaz alanı ve girmek yasak. Yani kent o kadar büyük ki yani buraya bayağı bir bütçe ayırmak lazım ki hakkıyla buranın güzelce bir restore edilip kendine getirilmesi lazım yani. Buraya gerçekten bir gününüzü ayırmanız lazım. Ayrıca burası Kuşçu'nun şelalesine çok yakın. O yüzden de hani ikisini bir ara çıkarır mısınız bilmiyorum. Zorlar gerçi. Ama vaktiniz varsa uzun uzun gezin derim ben. Ki büyük taşlar gördüğünüz gibi işaretlenmiş. İşte iç cephe, dış cephe diye. Mesela hepsi tek tek böyle işaretlenmiş ve ayrılmış yani. Daha sonra restorasyonda kullanacak sanırım. Burası tam beni anlatıyor. Şurası başı düzgün. Pat yıkılmış burası. Şöyle devam ediyor. Burası stadyummuş la. Fark etmeden stadyuma da geldik. Hemen içine girelim bakalım. Harbiden stadyuma geldik. Hemen amfiteyatronun yanında burası. Şöyle göstereyim. Koşu pisti vesaire yapılmış. Dikkat ederseniz şu anki stadyumların babası yani. Bir de en iyi durumda kalmış stadyumlardan birisiymiş burası. Burası tabii küçük. Koşu alanı vesaire varmış. Bu vinçlerin adı da Sarı Kızıl'a Pehlivanmış. Gerçekten de İstanbul Üniversitesi'nin katkıları olduğu için çok kazı çalışmalarında. O yüzden de orada İstanbul Üniversitesi'nin bayrağını gördük. Son olarak da amfiteyatroyu görelim. Kusura bakmayın dostlar, karanlık olduğu için pek bir şey gözükmeyeceksiniz ama amfiteyatroyu biliyorsunuz zaten. Daha önceki videolarda görmüşsünüz. Onun benzeri. Şöyle göstereyim. Burası tabii kısmen daha küçük. Buralar bildiğiniz stadyum gibi oturma yerleri. En çok burada hoşuma giden şu detaylar oldu. Kabartmalar var. Şunlar gerçekten çok güzel. Şu kapı eşikleri gerçekten hoş olmuş. Antik kentte böylece bitirmiş olduk. Şimdi Aziz Bal yoluna dönelim artık. Videoyu beğenip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu tarz vlogların gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ciao.